Java yazılımı ile single cell RNA-seq analizlerimizin ikinci dersine hoş geldiniz. Evet dostlarım, hatırladığınız üzere ilk dersimizde hemen ben buradan RStudio'mu açıyorum. İlk dersimizde ne yapmıştık? Single cell'in ne olduğunu, RDS dosyalarının ne olduğunu vesaire öğrenmiştik. RDS dosyasını nereden alacağımızı SelixGene'den alıyorduk ve ardından nasıl analiz etmemiz gerektiğini şuradaki satırda yazan şu sıralı kodlarla öğrenmiştik. Şimdi sonra ilk plotlarımız UMAP ve TSNE diyeyim hadi. TSNE plotlarımızı nasıl alacağımızı görüp ilk görselleştirmemizi yapmıştık. Şimdi ise yine o görselleştirmelerimizi yapalım. Hatta şunu cell type ile yapmıştık, doğru mudur? Yapıp şu plot'u zaten ilk dersimizde almıştık. Hemen şuradan birazcık kısayım onu. Şu şekilde. Bu plot'u elde etmiştik. Yani zaten bu plot'u nerede görüyorsanız direkt buna Seurat'ta single cell paketi, Seurat paketiyle single cell analizi yapılmış diyebilirsin. Şimdi şurada böyle şöyle bir durum var. Şimdi siz buraya baktığınız zaman sizin analizleriniz gereği buradaki cluster'ların ismi bazen değişebilir. Örnek veriyorum. Native cell, gördüğünüz gibi şurada native cell ve retina rod cell var. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya benim araştırmamda örnek veriyorum sadece. Bakın bu doğru değildir. Örnek veriyorum. Native cell'lerle retina rod cell'lerin bir cluster içerisinde olması lazım. O yüzden ayrıca native cell ve retina rod cell yazmasına gerek yok. Ve buradaki renkler yeşile. Ben hepsinin yeşil olup hepsinin retina rod cell olmasını istiyorum diyerekten yani kendinize özel cluster'lar oluşturmak isteyebilirsiniz. Cluster'lara yeni isim vermek isteyebilirsiniz. Peki cluster'lara nasıl yeni isim verebilirsiniz ya da cluster'ları nasıl yeniden adlandırabilirsiniz? İşte ders 2'de bunu yapacağız. Şimdi öncelikle size bunun şunu göstermem lazım. Başlarken her zaman bizim kaç tane cluster'ımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü dosyanın içerisinde kaç tane cluster olduğunu bilmeden hangi cluster hangi bölgede ya da hangi isim hangi cluster'a ait bilemeyiz doğal olarak. Peki hangi cluster'ın bu resimde gördüğümüz hangi cluster'ın hangi identity yani kaçıncı cluster'a geldiğini nasıl göreceğim? Bakın zaten ilk başta bunu yapmıştık. Cell type olarak değil de sadece label olarak burada bir çalıştırdığınız zaman bak şu dim plot'ı burada zaten size şunu gösterecek. Hangi cluster hangi sırada? Kaçıncı sırada hangi cluster? Mesela 0. cluster'ım benim örnek veriyorum A sellerim. Bakın şurada 1. cluster'ım var. 2. cluster'ım var. Ya buradaki cluster numaralarına göre biz kendi özel cluster'larımızı oluşturup özel isimler vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şimdi şu şekilde vereceğiz. Öncelikle sizin kaç tane identity'niz olduğunu görmeniz lazım. Neydi bizimki? Retina'ydı. Doğru mudur? Gelip burada Retina Combine çalıştırıyorum ve benim 0'dan 11'e kadar yani 12 tane cluster'ım, identity'm olduğunu görüyorum. Zaten bunu ben şu yandaki çıkardığım plotta da görebiliyorum. Ama bunu tekrardan kontrol etmek faydalı olacaktır. Şimdi ben bunlara yeniden isim vereceğim. Doğru mu? Şunu yapıyorum. Retina Combine diyorum. Adı üstünde yeniden adlandırma. Nedir? Rename identity diyeceğim. Yani ben bu identleri bakın bunların her biri şu açtım bir daha açayım. Her biri bir ident. Yani ident cluster gibi düşün. Her biri bir ident. Yani ben şunu demem lazım algoritme. 11. ident şuna eşittir. 0. ident şuna eşittir demem gerekiyor. O yüzden buradaki identleri benim bir şekilde yeniden adlandırmam için kullanmam lazım. Bakın rename ident fonksiyonunu kullanacağım. Buraya geliyorum her zaman yaptığım yine retina combine diyorum. Sonra virgül koyup şunu yapıyoruz dostlarım. Örnek veriyorum 0'dan 11'e kadar değil mi? Geliyoruz buraya. Şu işareti yaparsanız da nokta altla noktaya bastığınız zaman zaten oluşacaktır. 0. ident'im eşittir neye? Ona bakacağız. Böyle bu şekilde yapalım. Şimdi burada kaç tane ident'iniz varsa bu şekilde kopyalayıp yapıştırmamız lazım. Ben şimdi şöyle rastgele yapıştırayım. Eksikler olursa yine tekrardan düzeltelim. Çok pardon bu şekilde çalışmaz zaten. Şu an yanlışlıkla çalıştırdım. Çok koyduk. Evet şu an gördüğünüz üzere ben bunu tamamladım. O arayı kestim. 11 tane cluster'ım yani toplam 12 tane cluster'ım 11'e kadar gitmesi gerekiyor. Hepsini yaptım. Tabi virgülleri unutmayın. En sonuncu da virgülü bu şekilde oluştururum. Şimdi geliyorum diyorum ki benim 0. cluster'ım ne olsun? Şimdi dostlarım burada 0, 1, 2 direkt bu plotla bakarak buna karar veremezsiniz. Çünkü bu paketi hazırlayan yani RDS dosyasını hazırlayan ne isim vermiş? Hangisi hangi hücre bilmiyorsunuz. Bunu bilmeniz için sizin hem bu plota hem de buraya gelip yani şu plot alma işlemine de ihtiyacınız olacak. Neden? Çünkü burada da sizin
Bekleyin çalışsın. Sizin hücrelerinizin, bakın şurada 2 tane çıkacak. Hücrelerinizin hangi cluster'da olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları görerekten zaten isimlendirme yapmanız lazım ki daha doğru bir sonuç elde edin. Mesela örnek veriyorum. Ben buraya bakıyorum ama aynı zamanda da şimdi bunların sıfırıncısı, üçüncüsü, dördüncüsü hangisi bilmediğim için ben genelde şu yöntemle yapıyorum. Bakın şuradan geriye basarak diğer plata geçebilirsiniz. Bakın bu plata geliyorum. Buradan zoom diyorum. Şimdi burayı şöyle sağ tıklayıp Save Image As diyorum. Orta seviye platlar ile bunu geliyorum çalışma alanıma ekleyeceğim şimdi. Tamam. Buraya da şey diyelim. Nasıl diyelim? Pardon. Şurayı silelim. Clusters number diyelim. .png değil mi bu? Buraya kaydettim onu. Tamam mı? Şimdi bu gidebilir. Ardından şu ikinci kısımda cell type'larını buraya açıyorum. Bakın bir tarafta bu var. Gelelim. Bakın bir tarafta bu var. Diğer tarafa da şurada cluster png açmıştım. Bakın diğer tarafa da geliyorum. Bunu koyuyorum. Burayı kapatalım. Şuraya da şu görüntümüzü açalım. Onu da gelip buraya koyalım. Bakın şu an önümde, yani sayfamı ikiye böldüm. Cluster'ları ve o cluster'lara verilmiş ismi görebiliyorum. Doğru mudur? O yüzden şimdi şunu yapacağım ben. Diyorum ki mesela örnek veriyorum, sıfırdan başlayalım. Sıfıra retina rod cell demiş. Şimdi tabii ki burada yapacaklarımız, yani isimlendirme, retina için %100 doğru isimlendirme yapmayı, ben sadece görün, öğrenin diye rastgele bir gösterim yapacağım. Tamam mı? Yani bu aklınızda bulunsun. Şimdi ben şunu diyorum. Aynı zamanda da burada cluster birleştirmeyi de göreceğiz. Mesela ben ikinci, sıfırıncı ve birinci cluster, yani şuranın bütününe retina rod cell demek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bakın burada cluster birleştirme işlemini de görüyoruz. Aynı zamanda zaten ayrılmayı da görüyoruz. Şunu yapmamız lazım. Geliyoruz, bizim RStudio'muzu açıyoruz. Pardon, RStudio büyük yapalım. Sıfırıncı, birinci ve ikinci cluster'a ne diyeceğim? Örnek veriyorum. Retina rod demeyelim mi? Direkt rod cell diyelim. Rod cells diyelim. Tamam mı? Aynı zamanda sıfıra 1'e ve 2'ye diyorduk. Doğru mudur? Bunu aşağıya indiriyorum. Bakın 0'a, 1'e, 2'ye retina rod cell dedim. Tamam. Şimdi geliyorum 0, 1, 2, tamam 3. 3'e örnek veriyorum Müller cell demiş. Tamam biz de 3'e Müller cell diyelim. Bakın geliyorum 3'e Müller cell diyorum. Yeniden adlandırma yaptığımız için hepsini belli etmemiz lazım. Müller cell diyorum. Müller cells diyelim. Çok pardon. Burayı aşağı indirip 3. Dördüncü cluster'a geliyorum. Bakıyorum dördüncü cluster nerede? Burada. Dördüncü cluster tek başına bir yerde. Bakın onu one bipolar cell ve off bipolar cell yapmış. Diyorum ki ya bu benim araştırmama göre ya bunların hepsi bir olabilir. Ben bunlara direkt bipolar cells diyeyim. Tabi bunlar birbiri arasında çok farklı, bunu biliyoruz ama böyle diyelim. Bipolar cells diyelim. Nereye diyeceğiz? Bakın dikkat edin. 4, 8, 6. Bakın 4. Bakın şurası 8, şurası 6. 4, 8, 6'ya bipolar cell diyelim. Ve bu clusterları birleştirelim. 4 bipolar cells diyorum. 4, 6 ve 8. Doğru mu? 8 dedim. 5. cluster boş kaldı. Hemen geliyorum 5. Bu benim kendi metodumdur. Bu metodla çok daha güzel olduğunu ve daha hızlı rename, yani identleri, cluster'ı adlandırabileceğini düşünüyorum. Hemen geliyorum buraya. Mesela 5. neydi? 5. cluster'a şuraya retina con cell olarak almış. Tamam biz de con cell olarak 5. cluster'ımızı adlandıralım. Con cell diyelim. Con cells dedim. Ne var arada, ne kaldı? 7 kaldı. Bakalım 7'yi ne olarak adlandırmıştık? 7 burada emakrin ya da emakrin telaffuzunu tam bilmiyorum. Emakrin diyelim. Emakrin cell diye adlandırılmış. Biz 7 ve 10'a direkt ne diyelim? Ganglion cell diyelim. Gelin bu iki cluster'ı birleştirelim. 7 ile 10'u birleştirelim. Ve direkt ganglion cell diyelim. 7 ile 10. Ganglion cell diyorum. Yazan bu arada çok bir yanlış adam olsun, bir şey olmaz. Yani zamandan kazanalım. Tamam bunu da dedim. Şimdi geliyorum. Burayı aşağı iniyorum. Ne kaldı? 9 ve 11. 9 nerede? 9 şurada. Yani şu mikro glial seller ve 11 değil mi? 11. Gelin bunlara da şey diyelim ya. 9 ve 11 var ya. Bunlara ne diyelim? Mikro cells diyelim. Tamam. Mikro cells olsun adları.
Şu an çok yanlış yaptığımı biliyorum. Yani yanlış derken şurada isimlendirme olaraktan bu tip hücreler yok ama olsun. Biz böyle diyelim. Mikro cells diyelim. Önemli olan buradaki nasıl identleri, cluster'ları yeniden isimlendirebiliriz. Buraya gelip Ali, Mehmet, Ayşe, Ali, Osman vesaire diyebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Burada sizin tercihiniz. Bütün identleri doldurduğunuzu emin olduktan sonra şimdi çalıştırın. Şimdi gördüğünüz gibi bir sıkıntı almadık. Peki ders 3, şu an ders 3'te değiliz. Onu sonra işleyeceğiz. Şimdi benim cluster'ım değişti mi değişmedi mi nasıl göreceğim? Şimdi geliyorum bakın. Şu kodu alıyorum. Ya da buraya da yapıştıralım. Hadi gelin. Şurada hatta şey diyelim. Ne diyelim? Yeni cluster isimlerini gözlemleme diye kaydediyorum. Tamam. Şimdi ben burada benim yeni koyduğum isimleri görmem lazım. Çalıştırıyorum. Bakın ne gelecek. Büyütüyorum. Şurayı kapatmam lazım ki. Bir daha zoom yapacağım. Çok pardon. Bakın ne göreceksiniz. Mükemmel. Bir dakika bu şu an şeyi açtı. Bizimkini açmadı. Çok pardon. Şurayı bir daha çalıştırayım. Yenisini bir daha çıkaralım. Biz burayı çalıştırırız. Çok özür diliyorum. Şuna dikkat edin. Burayı aynı şekilde çalıştırırsanız sizin dosyanızdaki şurada olması lazım. Bakayım yanlış hatırlamıyorsam. Sizin dosyanızdaki aktif identleri alacağı için yine aynısını çalıştıracak. O yüzden şu kısmı yok edelim. Bakın şimdi böyle kaydedelim ve şimdi böyle çalıştıralım. Bakın ne göreceksiniz şimdi. Mükemmel. Çok güzel gözüküyor ya. Bayılıyorum. Bakın şu an hani ne yapmıştık? 0, 1, 2, 3, 11'e kadar gidiyordu ya dostlar. Şimdi 0, 1, 2'ye gitmiyor da biz ne yapmıştık? O 0. cluster'a başka isim vermiş. Bakın şu an biz hangi isimleri verdiysek o isimleri dönüyor. Hatta şuna da dikkat edin. Bakın buradaki renkler bir öncekinde farklıydı. Birleştirdiğimiz için bakın hepsinin rengini burada aynı yaptık. Tüm rod cell'ler aynı. Ve aynı zamanda hücre yani cluster birleştirmesi yaptığınız zaman algoritma şunu anlıyor. Artık senin 11 tane cluster, 12 tane yok. Artık bu kadar cluster'ın var diye çıkarıyor. Evet dostlarım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve şu an bu şeyi görmüş oldunuz. Şu an identleri yani cluster'ları nasıl yeniden adlandıracağımızı öğrenmiş olduk. Şuraya dikkat edin. Group by yani şurası group by cell type yaparsanız dosyanızın bakın gösterdim aktif identlerini alacaktır. Az önce o yüzden benim kafam karıştı. Identlerini alacaktır. Siz o olmadan direkt label alın. Çünkü biz burada bakın label zaten buradaki label demek 0, 1, 2, 3, 4, 11'e kadar gider. Biz onların hepsini yenilerini atalım. Tamam mı? Yenilerini attıktan sonra buradaki bu plat kodunu çalıştırdığınız zaman işte bu şekilde de identleri adlandırmış oluyorsunuz single cell RNA-seq analizinde diyerekten. Evet buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dilim sürçtü biraz. Orada bir kesmemiz gerekti. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.